Merhaba sevgili Deptia takipçilerimiz. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Neden beklerken saniyeler uzar, sevdiğimiz bir şeyin içindeyken saatler erir gider? Zaman gerçekten sabit midir, yoksa bilinçle birlikte bükülen bir alan mı? Bu bölümde zamanı yalnızca ölçülen bir nicelik olarak değil, zihin, beden ve anlam arasında kurulan canlı bir ilişki olarak ele alıyoruz. Zaman neden bazen bir saniye gibi geçerken bazen bir ömür gibi uzar? Özellikle yaratıcı bir işe daldığında ya da bir hobiyle uğraşırken zaman nasıl oluyor da bir ölçü birimi olmaktan çıkıp neredeyse canlı, nefes alan bir deneyime dönüşüyor? Tam olarak bu. Bize yolladığın materyaller de konuya tam bu açıdan yaklaşıyor. Ve bu felsefi bir gevezelik olmayacak. Hı hı. Aksine zaman algımızın içsel mimarisini, yani bilincimizin zamanı nasıl inşa ettiğini anlamaya çalışacağız. Kaynakların bize sunduğu çerçeve, temelde iki farklı zaman kavramı üzerine kurulu. Biri kolumuzdaki saatle ölçtüğümüz, diğeri ise ruhumuzda hissettiğimiz zaman. Ve bu ikisi arasındaki fark, hayat kalitemizi sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. Harika. O zaman hemen başlayalım. Kaynaklar bu iki zamanı ayırmak için çok net bir ayrım yapıyor. İlki hepimizin bildiği, yani hayatımızı üzerine kurduğumuz kronolojik zaman. Evet, Kronos. Yani saniyeler, dakikalar, saatler, toplantılarını, randevularını organize etmeni sağlayan o evrensel, ölçülebilir zaman. Evet, bu zamanın dışsal, toplumsal yüzü. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Ontolojik zaman, yani varoluşsal zaman. İşte bu, ölçülemeyen, sadece deneyimlenen, tamamen sana özel içsel zaman. Ve kaynakların altını çizdiği en önemli nokta da bu. Bu zamanı belirleyen şey saat değil, senin bilinç durumun. Yani o an ne hissettiğim mi? Aynen. O an ne hissettiğin, dikkatinin nerede toplandığı, hatta bedensel olarak nasıl hissettiğin bile zamanın akış hızını senin için yeniden tanımlıyor. Bu çok temel bir ayrım aslında. Şöyle bir düşünelim. Dişçi koltuğunda geçirdiğin 20 dakikayla çok sevdiğin bir arkadaşınla kahve içerken geçen 20 dakika aynı mı? Asla. Saat ikisi içinde tam olarak 20 dakika sayıyor ama ilki bir asır gibi, diğeri göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. İşte bu kaynakların temel tezini kanıtlıyor. Zaman dışarıda akan bir nehir değil, senin bilincin içinde yarattığın bir deneyim. Kesinlikle. Kronolojik zaman herkes için demokratiktir. Herkese 24 saat verir. Ama ontolojik zaman tamamen kişisel. O 24 saatin içini neyle doldurduğun, o zamanın ne kadar uzun ya da kısa hissettireceğini belirliyor. Bu ayrımı anladığımız an, zamanla olan ilişkimizde yönetilmesi gereken bir kaynak olmaktan çıkıyor. Peki neye dönüşüyor? Derinleştirilmesi gereken bir deneyim haline gelmeye başlıyor. Peki, o zaman bu deneyimin uç noktalarına bakalım. Mesela zamanın bir türlü geçmediği o anlar. O en sancılı anlar. Aynen. Önemli bir sınavın sonucunu bekliyorsun diyelim ya da gecikmiş bir otobüsü. O 5 dakika sanki donmuş gibidir. Hı hı. Kaynaklar buna çok güzel bir isim veriyor. Beklentinin tutuşu. Sürekli geleceğe odaklanıyor. Ne zaman gelecek? Açıklandı mı? Sonuç ne olacak? Bu beklentinin tutuşu sadece psikolojik bir his değil ki işin büyüleyici kısmı da burada. Bunun nörobilimsel bir karşılığı da var. Beyinde yani. Evet, beyinde. Kaynaklarda belirtildiği gibi bu anlarda beyninin planlama ve endişe merkezi olan prefrontal korteks ile tehdit algısından sorumlu amigdala aşırı aktif hale geliyor. Vay canına. Vücut adeta düşük seviyeli bir savaş ya da kaç moduna geçiyor. Bilinç, şimdiki anın içinde akmak yerine gelecekteki bir noktaya kilitlenip kalıyor. İşte bu gerilim, bu kilitlenme hali zamanı bizim algımızda inanılmaz derecede yavaşlatıyor. Yani zihin şimdiki an ile beklediği an arasına bir mesafe koyuyor ve o mesafeyi sürekli ölçüyor. Bu da zamanı bir yüke dönüştürüyor. Kaynaklardaki şu metaforu çok sevdim. Beklenti halinde bilinç zamanı tüketmez, zamanı taşır Evet, ve taşınan yük ağır gelir. Zaman adeta sırtlandığımız ağır bir çuvala dönüşüyor. bu çok güçlü bir metafor ama belki bir adım daha ileri gidebiliriz. Sadece yük taşımak değil, akan bir nehre karşı yüzmeye çalışmak gibi. Bilinç, hadi geç artık,
hadi ol artık diyerek zamanı itmeye, zorlamaya çalışıyor. Bu direniş, zamanın doğal akışını hissetmemizi engelliyor ve onu donuk, yapışkan bir kütle gibi algılamamıza neden oluyor. Zamanın içinde süzülmek yerine onunla mücadele etmeye başlıyoruz. İşte bu mücadele hissi. Zamanı uzatan şeyin ta kendisi. Beklentinin zamanı nasıl ağırlaştırdığını anladım ama bir de tam tersi var değil mi? Olmaz mı? En güzel anlar. Hani bir şeye o kadar dalarsın ki başını bir kaldırırsın saatler geçmiş. Ne açlık hissetmişsindir ne susuzluk. Zaman adeta yok olmuştur. Kaynaklar bu zamanın kaybolduğu anları nasıl açıklıyor? İşte bu. Beklemenin tam zıttı. Akış anı. Psikolojide flow olarak bilinen o büyülü durum. Evet, flow hali. Bir resim yaparken, bir enstrüman çalarken ya da sadece derin bir sohbete dalmışken, ne zaman bitecek, sonra ne yapacağım gibi sorular zihninden silinir. Sadece yaptığın eylem ve şimdi vardır. Peki beynimizde ne oluyor da o zamanı sürekli denetleyen iç mekanizmamız bir anda kapanıyor? Tam tersi oluyor. Beklemek beynin alarm merkezlerini harekete geçiriyorsa, akış hali Onları susturuyor. Nörobilimsel olarak akış anında beynin sürekli plan yapan, yargılayan, analiz eden kısmı olan prefrontal korteksin aktivitesi belirgin şekilde azalır. yani beyin bir nevi sessiz moda geçiyor. Aynen öyle. Artık anı saniyelere, dakikalara bölüp verimli miyim, doğru mu yapıyorum diye analiz etmeyi bırakıyor. Bütünüyle o anın içinde eriyor. Kaynakların ifadesiyle. Zaman artık ölçülen bir çizgi değil, deneyimlenen bir desen haline gelir. Ve şu tespiti düşünelim bir, aslında uçan saatler değil, zamanı sayan zihindir. İşte bu. Çok iyi. Bu cümle basit gibi duruyor ama aslında bütün sorumluluğu sana yüklüyor. Yani zamanın akış hızını kontrol edemezsin belki. Ama onu sayan, onu yargılayan, zihnini eğitebilirsin. Aynen. Akışa girdiğimizde olan şey tam olarak bu. Zamanı saymayı bıraktığımız için zaman algımız da ortadan kalkıyor. Beklerken zihin sürekli saate bakar, zamanı denetler. Akış halindeyken ise zihin yaptığı işin kendisi olur. O işin ritmine girer ve zamanı denetleme ihtiyacı ortadan kalkar. Bu yüzden zaman yok olmuş gibi geliyor. Aslında yok olan zaman değil, bizim zamanı ölçme ve yargılama eylemimiz. Bilinç, zamanın efendisi olmaya çalışmaktan vazgeçip onunla dans etmeye başladığında zaman algısı da kayboluyor. Bu akış hali modern hayatta neredeyse bir lüks gibi geliyor kulağa. Maalesef. Bize gönderdiğin kaynaklar da modern insanın zamanla ilişkisinin giderek daha sorunlu hale geldiğini savunuyor. Zamanı saniye, dakika, saat gibi çizgisel bir mantıkla yaşıyoruz. Bu hayatı organize etmek için harika. Ama Ama insan doğasıyla çelişiyor. Çünkü zihnimiz çizgisel değil, döngüsel çalışıyor. nasıl yani? Şöyle, bir koku duyarsın, kendini 20 yıl önceki bir anda bulursun. Bir şarkı çalar, unuttuğun bir duygu anında canlanır. Bu, zihnin o düz çizgiye bir nevi itaatsizliği. Ve teknoloji bu durumu bambaşka bir boyuta taşıyor. Kesinlikle. Kaynaklardaki çok önemli bir argüman şu, teknoloji zamanı hızlandırmıyor, onu atomize ediyor. Atomize ediyor. Evet, yani minik, birbirinden kopuk, anlamsal bütünlüğü olmayan parçalara ayırıyor. Bir düşün, telefonunu eline aldığın o 5 dakikayı. Gelen bildirimler, ard arda izlediğin kısa videolar, anlık cevap bekleyen mesajlar. Hepsi anı bölüyor. Artık zaman içinde sakince geçirdiğimiz bir şey değil. Değil. Sürekli yetişmemiz gereken bir şeye dönüşüyor. Bu da hepimizde o alttan alta devam eden geç kalıyorum, bir şeyleri kaçırıyorum anksiyetesini besliyor. Ve bu durum çok daha derin bir soruyu gündeme getiriyor. Teknoloji sayesinde zamana temasımız azalıyor. Zamana temasımız azalıyor. Evet, zamanı mikro düzeyde yönetmeye, her saniyeyi verimli kılmaya çalışırken onun bütünsel akışını, derinliğini hissedemez oluyoruz. Bu yüzden kaynakların tespiti çok yerinde. Modern insan belki çok şey yapıyor ama çok az şey yaşıyor. Bu çok kritik bir nokta. Özellikle o boşluk anlarına tahammülümüzün kalmaması. Evet, Işıklarda beklerken, asansörde çıkarken hemen telefona sarılıyoruz. oysa kaynaklar diyor ki insan için boşluk anlamın mayalandığı yerdir. Biz ise o boşlukları sürekli uyaranlarla doldurarak anlamın mayalanmasına asla fırsat vermiyoruz. Evet, çünkü modern verimlilik kültürü boşluğu bir hata, bir kayıp zaman olarak kodluyor.
Durmak, hiçbir şey yapmadan sadece etrafa bakmak. Değersiz görülüyor. Bunlar ölçülebilir bir çıktı üretmediği için sistem tarafından değersizleştiriliyor. Halbuki insanın içsel ritmi dalgalıdır. Teknoloji ise bize sürekli ileriye doğru kesintisiz bir hareket dayatıyor. İşte bu uyumsuzluk çoğumuzun zamanla kurduğu o sancılı ilişkinin temelini oluşturuyor. Aslında bu konuştuklarımızın hepsi binlerce yıldır felsefenin ve mistik geleneklerin de gündeminde. Bu yeni bir sorun değil. Değil tabii ki. Kaynaklarda bu felsefi köklere iniyor. Zamanın evrensel ve mutlak olmadığı, gözlemcinin bilincinde oluşan göreceli bir yapı olduğu fikri, bu sezgi Einstein'dan çok önce de vardı değil mi? Kesinlikle. Einstein'ın zamanın sabit olmadığını göstermesi, aslında felsefenin binlerce yıldır sezgisel olarak söylediği şeyin fiziksel bir kanıtıydı. Yani zaman dediğimiz şey dışarıda öylece duran sabit bir cetvel değil. Değil, bu kadim bir bilgelik. Hatta hermetik öğretiler bu ikiliyi ifade etmek için harika iki kavram kullanıyor. Kronos ve Kairos. Kronos ve Kairos. Bu isimleri duydum ama tam olarak ne anlama geldiklerini ve bizim konumuzla bağlantısını biraz daha açabilir misin? Elbette. Kronos, hepimizin bildiği, saatle ölçülen, niceliksel zamandır. Takvimdeki günler, yapacaklar listesi. Yönetmeye çalıştığımız zaman. Aynen, tükettiğimiz, harcadığımız zaman. Kairos ise nitelikli zamandır. Doğru an, uygun an, anlam dolu an demektir. Kairos'u saatle ölçemezsin. O, bir ilhamın geldiği an, derin bir farkındalık yaşadığın an. Biriyle göz göze geldiğinde dünyaların durduğu an olabilir. Anın kalitesiyle ilgilidir. Bir an, anlam ve bilinçle ne kadar yoğunsa o an o kadar Kairos'tur. Yani şöyle diyebilir miyiz? Mesela 15 dakikalık bir kahve molası veriyorsun. Bu Kronos zamanı. Evet, Ama o 15 dakikada hayatını değiştirecek bir fikir bulursan veya çok derin bir sohbet edersen o an Kairos'a dönüşür. Süre aynıdır ama deneyimin yoğunluğu ve kalitesi tamamen farklıdır. tam olarak bu. Kronos zamanı tüketir, Kairos ise zamanı yaratır ve zenginleştirir. Kaynakların en vurucu ifadelerinden biri de şu: zaman dışsal bir çizgi değil, içsel bir rezonanstır. İçsel bir rezonans. Yani bilincin o anla ne kadar uyumlandığı, ne kadar rezonansa girdiğidir asıl olan. Bu yüzden 5 dakikalık bir Kairos anı bomboş geçirilmiş bir Kronos gününden çok daha dolu ve gerçek hissettirebilir. Peki tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, senin için ne anlama geliyor bütün bunlar? Bu kaynaklardan çıkardığımız en temel ders ne olmalı? Bana kalırsa en temel ders şu: zamanla olan ilişkimizi yeniden tanımlamamız gerekiyor. Onu yönetilecek bir düşman ya da kıt bir kaynak olarak görmekten vazgeçip, içine girebileceğimiz, derinleşebileceğimiz bir okyanus gibi görmeliyiz. Zaman, ölçtüğümüz bir çizgiden çok daha fazlası. Kaynakların son cümlesiyle özetlersek, yaşanan anlamın yoğunluğudur. Yani zamanın kalitesini belirleyen şey, saniyelerin sayısı değil, yani sana belki de şu soruyu bırakmak en iyisi olacak. Hayatını, zamanını daha verimli yönetmeye çalışarak mı geçiriyorsun, yoksa yaşadığın anların yoğunluğunu ve kalitesini arttırmaya odaklanarak mı? Belki de asıl mesele daha fazla zamana sahip olmak değil, sahip olduğun zamanın içinde daha fazla var olmaktır. Zamanı durduramayız belki ama onunla nasıl var olacağımızı seçebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.